8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Mustafa Güneş. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Sizi sormalı. hocam. Hoş bulduk. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam bugün burun dolgusundan konuşacağız. Öncelikle şunu sorayım. Burun dolgusu kimlere yapılır ya da kimlere yapılmaz? Öncelikle şöyle belirtmek istiyorum. Burun 20'li yaşlara kadar gelişen ve büyüyen bir yapı, kıkırdak yapı. Bunun için 20'li yaşların altında çok önermiyoruz. Tabii ki burun semeri genişse, içeride kıkırdak ve kemiklerde bir eğrilik varsa ve bu nefes alıp vermeyi zorlaşıyorsa muhakkak ameliyat öneriyoruz. Ama ufak kemerleri olan, küçük çöküntüleri olan burun ucu düşük hasara öneriyoruz, yapıyoruz. Çok konforlu bir işlem. Hocam peki burun dolgusu yaparken yüzde hangi değişiklikler olmamasına dikkat ediyorsunuz? Ya aslında burun yüzün orta kısmı oluşturan çok güzel bir estetik bir yapı. Yaparken muhakkak özellikle elmacıklara, alına, çeneye çok dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin alınla burun arasındaki açının belli bir açının olmasına ihtiyaç var. Yine burunla dudak arasında belli bir açının olması gerekiyor. Örnek verecek olursak alından buruna bir geçişte eğer düz bir hat çiziyorsa bu da avatarlaşma çok arzulanmayan bir görüntü oluşturacaktır. Bunlar yani estetik açıda belli bir açılardan belli açılar bırakmakla izin vermek lazım. Belli bir estetik açı elde etmek için. Yine mesela burunda özellikle yani elmacık kemikleri belirgin, çenesi küçük biri ise bunu da yani çeneyle kombinlemek lazım. Yüzü bir bütün haline değerlendirip buna o şekilde müdahale etmek gerekiyor. Peki hocam bir de şimdi biraz önce bahsettiğiniz gerektiğinde ameliyat da öneriyoruz diye söylediniz. Rinoplasti yani bu burun ameliyatlarına göre bu uygulamanın avantajı veya farkı nedir? Ya öncelikle mesela ameliyat bir cerrahi işlem. Yani öncesinde narkoz aldığınız bir işlem. İşlem sırasında anatomik yapısını bozduğunuz, sonrasında da ödemi, morluğu ve 6 aya kadar sürebilen bir durumu oluyor. Yani bu süreç biraz gürültü sebebi ve bazı şeylerin geri dönüşümü de olmuyor cerrahide. Hatta cerrahi sonrasında oluşabilecek şeylerde çok daha kötü komplikasyonlar da yaşanabiliyor. Ama dolgu dediğimiz yani geriye dönüşebilir bir madde kullanıyoruz, hyaluronik asit kullanıyoruz. Bunda çok daha hasta istemediği zaman biz yani normalde kalıcılığı bir yıl olan bir uygulama ve yaptıkça kalıcılığı dokuyla bütünleşen bir dolgu var orada. Yaptıkça süresi uzayan ve yani bu işlem yaklaşık bir 10-15 dakikada lokal anestezi altında yapılan bir işlem. Yani işlem sonrasında en fazla birkaç günlük bir ödem bazen küçük morluklar oluşabiliyor. Hasta normal gündelik işlerine çok rahat dönebiliyor. Dolayısıyla hem geriye döndürebildiği hem işlemin kısa oluşu ve sonraki komplikasyonlar yani yan etkileri çok daha düşük olan bir işlem. Yani işlem konforu da eklersek hastalar çok ameliyat sürecinden yani ameliyattan korkan ve bu işlem için uygun olan kişilere de muhakkak yani dolgu yaptırmalarını öneririm. Hocam burun dolgusu peki genelde hangi amaç için yapılıyor? Ya mesela Gebze'de en çok bana başvuran burun dolgularında daha çok böyle kemer düzeltme ve burun ucu düşüklüğünde oluyor. Tabii ki mesela ameliyat sonrasındaki çöküntü olan yerlere de, çöküklük olan yerlere de yapıyoruz. Yani sadece bu amaçla yapmıyoruz ama yani yaptığımız şey aslında bir illüzyon. Yani burunu kesinlikle büyütme gibi bir durum olmuyor. Yüzün yapısına uygun bir şekilde bir şekil verip yani çöküntü olan yerleri doldurmak, burun ucunu azıcık alttan destekleyip bir kolon gibi destekleyip ucunu kaldırmak gibi çok küçük yani küçük enjeksiyonlarla küçük bir sürede ve yan etki riski çok düşük olan bir işlemle rahat bir şekilde güzel bir görüntü elde edebiliyoruz. Peki hocam estetik açıdan yani iyi bir estetik görünümü için izleyicilerimize söylemek istediğiniz, bilmelerini istediğiniz bir şey var mı? Aslında şöyle ben kendi kliniğimde sadece yani bu işlemleri bir sürü medikal estetik işlem yapıyorum. Yüzü de bir bütün olarak değerlendiriyorum. Yani tabii ki bu cinsiyet, ırk, yaş çok önemli. Yani mesela bir bayanda istediğimiz açılar aslında biz yüzün ovalitesini sağlamak daha yani V harfi şeklinde bir sivri yüz elde etmek hedefindeyken erkeklerde biraz daha köşeli yapılar istiyoruz. Örneğin yani bir çene ucu, bayanlarda bir sivri çene ucu isterken erkekler biraz daha köşeli çene ucu istiyoruz. Mesela kadınlarda yani bayanlarda daha çok böyle zigoma, burun ve çene çok daha böyle feminen bir görüntü sağlarken erkeklerde biraz daha çok çenelere yükleniyoruz, daha köşeli bir yapı istiyoruz. Yani burun da orta yüzün çok yani güzel bir aksesuar aslında. Özellikle yan profillerde çok daha güzel oluyor bu. Yani bunu hem zigomayla hem öndeki yani
yanak bölgesiyle hem çeneyle hem alınla uyumlu bir şekilde yapmak. Yani bu açıyı sağlamak estetik bir bakış açısı gerektiriyor. Tabii ki bu işin ehli olan özellikle doktorlar tarafından ve bu işi yıllardır yapan kişiler tarafından yapmak çok daha önem arz edecektir. Çünkü burun yapısı aslında yani burunda çok çalışacak alan çok dar, kompartman çok dar ve çalışacak katmanı çok iyi bilmeniz lazım. Zira yani o şeylere dikkat etmeniz sürece yani yan etki komplikasyonu çok daha ciddi olabiliyor. Bunun için çok dikkat etmek, bu işi daha ehli olan doktorlara yaptırmak en önemli şey. Evet. Hocam vaktimiz varken burun dolgusu haricinde de dolgular yapıyoruz yüze dediniz. Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Burun haricinde hangi bölgeleri iyileştirmeler yapılabiliyor dolgu işlemiyle? Yani dolguyu aslında biz sadece buruna yapmıyoruz tabii ki. En çok uygulamamız burun da değil. Evet. Yani dudak dolgusu özellikle hyaluronik asitte çok sık uyguladığımız ama dudak göz altı haricinde özellikle akıllı dolgu dedikleri, kristal dolgu dedikleri, kalsiyum hidroksat hapatit içeren dolgular da hem hem orta yüz malar bölge dediğimiz hem yanaklar, bazen alın, bazen kaş kaldırma, bazen dudak üzerindeki çizgilerde ve çene belirleştirmede özellikle son yıllarda trend olan jawline dediğimiz hattı belirleştirmede çok sıklıkla uygulamaktayız. Evet. Buyurun hocam. Rinoplasti adayı hastalara eğer gerçekten mesela çok ciddi deformitesi, çok ciddi değişikliği olan bir burunları yoksa, söylediklerinizden sanki öyle anladım. Aslında bir dolgu işlemiyle düzeltme yapabilmek mümkün mü? Böyle anlıyorum biraz. Ya aslında şöyle, ben kendi pratiğimde şöyle söyleyeyim. Yani rinoplasti direkt rinoplastiye gönderiyorum ama içeride bir sıkıntı yoksa, yani bu burun kemiklerinde içeride bir eğrilik yoksa, nefes alma ilgili problem yoksa, kemer büyük yani yoksa ve kemeri büyükse, bazen bunlar da aslında kemer büyüklüğü de bir rinoplasti adayı, bir cerrahi adayı ama bazen hastalar ameliyattan çok korkuyor. Yani ben ameliyat sürecini narkoz alacağım. Yani bu işlerde korkusu çok fazla oluyor. Ama hastanın beklentisini dikkat alarak yani hastaya da bunu söylemek gerekiyor. İyi bir planla biz sizin burnunuzu ancak bu kadar yapabiliriz. Yani hasta da bunun beklentisini karşılayacak ve kendisini mutlu edecek bir seviyeyi yani bizim söylediğimizde öngörüyorsa ve kabul ediyorsa ya onlara da ufak dokunuşlar yapabiliyoruz. Ama büyük bir kemer tabii ki bir rinoplasti yerine geçmez ve zaten yaptığımız işlem de kalıcı bir işlem değil. Hasta dilediği zaman eritebilir ama şöyle bir avantajı var. Dokuyla bütünleşip siz her sene yani ortalama bir yıl sürelik kalıcı süresi var dolgunun ama yaptıkça da süresi artıyor bir. İkincisi yani işlem yani kalıcılığı artıyor. İkincisi dokuyla bütünleşiyor ve ihtiyaç da azalıyor. Her sene aynı mesela bir sene 0,8 ml dolgu bir enjektör kullanırken bir sonraki sene yarım enjektöre kadar düşüyor bu. Ve yani şekil de düzenleşiyor. Yani incelik artıyor, kalkak daha da güzelleşiyor. Yani bunu hasta bazı şeyleri kabul ederek geliyorsa tabii ki yapmak gerekiyor. Yani rinoplastiye bir aday değil kesinlikle ama şunu söylemek istiyorum. Yani bir burun dolgusu özellikle hyaluronik asitten bahsediyorum. Yaptığınız bir dolguyu yani bir rinoplastiye engel değil. Hasta beğenmedi diyelim ki sizin yaptığınız işlemi beğenmedi. Kalkıp 2 hafta sonra gelip ben onu tekrardan eritip rinoplastiye gönderebilirim. Bir engel değil. Hakeza rinoplasti yapmış bir hasta yine dolgu yapmaya aday olabilir. Yani bunun önünde bir engel yok. Aslında dolgu işlemi hiçbir şekilde operasyon için engel değil. Yani bunun altını çizebiliriz Evet, net bir engel şekilde. değil. Doğru mu hocam? Yani şöyle aslında engel değil ama bazı meslektaşlarım yani kulak burun boğaz uzmanları şey istiyor yani hiç dolgu olmadan istiyorlar ama tabii ki kullanacak dolgunun şey de önemli yani içeriği de önemli. Yani hyaluronik asit dolgu eritilebilir yani istediği zaman doktor kliniğinde eritilebilen bir şey ama bazen kristal dolgular oluyor. Onların çıkartması ve eritilmesi çok mümkün değil ki ben de tercih etmiyorum zaten onun burunda. Yani onlarda herhangi bir komplikasyon yaşadığımızda onların geri döndürülebilir bir şey de yok. Yani çok daha büyük hasarlar veriyor. Onu yapacak kişi de kulak burun boğaz uzmanı olsun. Yani kendi müdahale edecek, kendi müdahalesini telafi edecek bir şey de olsun, yeti de olsun. Kesinlikle. Hocam peki hani biraz komplikasyonlardan bahsettiğiniz için soruyorum. İsterseniz şunu da açıklığa kavuşturalım. İşlem yaklaşık ne kadar sürüyor? Olası bir riski en azından var mı? Hani bunu düşünen izleyicilerimiz açısından da buna açıklık getirelim. Şöyle biz planı yaptığımız zaman bir lokal anestezik krem sürüyoruz veya küçük enjeksiyonlarla yapıyoruz. Ortalama 10-15 dakika sürüyor. Yani bizim enjeksiyon süremiz 5 dakika aslında. 5 dakika işlem yani bu iğneyle yapanlar var veya ucu künt iğne dediğimiz kanülle yapan var. Bu doktorun tercihine göre değişir ama iğneyle sanat eseri ortaya çıkarmak çok daha mümkün. Kanülle biraz daha zor oluyor. Ama bu işlem toplamda 5-10 dakikalık bir süreç.
Yani işlem sonrasında da yani normalde biz işte mezoterapi yaptığımız hastalar diye dolgularda olduğu gibi yine hasta işte 4-5 saat dokunmayacak, o gün banyo yapmayacak, ekstradan makyajını yapmayacak, ufak tefek şeylerle yani ufak tefek önerilerle hastayı gönderiyoruz ama işlem sonrasında bazen 3-5 günlük bir ödem olabiliyor. Bazen iğne giriş yerlerinde hafif morluk oluyor. Bunlar geçici şeyler. Öyle çok ciddi beklediğimiz bir komplikasyon yok. Zaten komplikasyonlar olabilecek kötü şeyleri de zaten hastaya söyleyip ona göre dönüş alıyoruz. Takipte kalıyoruz hastalarla. Peki hocam, Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Çok güzel Teşekkür bir ederiz sohbet hocam. oldu. İyi ki Sağ olun. geldiniz. Ben de keyif aldım. 8'de Sağlık'ta bugün konuğumuz uzman doktor Mustafa Güneş ile burun dolgusunu konuştuk. Şimdi 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.